Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Sevgili izleyiciler, ani kayıplar insanların hafızasında hep bir şüphe, hep bir soru işareti bırakır. Şimdi sizleri bir aydır eşine ulaşamayan, hayati tehlikesi olduğunu düşünen Safiye Hanım'la tanıştıracağım. Eşimden bir şans istiyorum. Daha doğrusu kendisi kayıp, onu bulmanızı istiyorum. Yani ne yaptıysam bir türlü ben ulaşamadım kendisine. Bir aydan beri evde yok. Peki genelde biz başvuran kişileri kendi aracımızla alır buraya getiririz. Ben kendim geleceğim dediniz. Evet. Kimle geldiniz? Cemal Bey'le geldim. Müdürünüzle mi? Evet. Yani o an ne yapacağımı bilemedim. Aklıma Cemal Bey'i Sizin aramak aranızda geldi. bir ilişki var mı? Yok canım, ne alakası var? Yani aslında ben evden kaçmadım. Yani ben kendi evimde hem darp edildim hem de kaçırıldım. Darp mı Ama edildiniz? evet, ben gözümü bir ormanda açtım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı Hanım. Nasılsınız? İyi diyelim, iyi olsun. Evet, biraz hikayenizi biliyorum. Evet. Can sıkıcı bir durum var. Sormayın Aslı Hanım. Hayat arkadaşınızla alakalı. Evet. Ben duruma hakimim ama izleyicilerimiz için de programa neden başvurduğunuzu, kimden bir şans istediğinizi sormak istiyorum. Ben eşimden bir şans istiyorum. Daha doğrusu kendisi kayıp, onu bulmanızı istiyorum. Yani ne yaptıysam bir türlü ben ulaşamadım kendisine. Siz bu konuda sizden yardım istiyorum. Eşinizin adı neydi? Kadir. Kadir Bey. Evet. Kadir Bey'i ne zamandır arıyorsunuz? Kadir Bey ne zamandır kayıp? Kadir bir aydan beri evde yok. Yani eve uğramıyor. Bir aydan beri ulaşamıyorum kendisine. Yani ne yaptıysam en son çare olarak size başvurdum Aslı Hanım. Her şey denediniz, Evet. olmadı, ulaşamadınız. Evet, maalesef. Resmi olarak evlisiniz. Evliyiz, hala evliyiz. Kaç yıllık evlisiniz? 10 yıldır evliyiz. 10 yıllık bir evlilikten Evet. bahsediyoruz. Peki nasıl bir evliliğiniz vardı? Yani Eşiniz nereye gitmiş olabilir? aslında yani iyi bir evliliğimiz var. İdare ediyoruz. Yani Böyle anlaşmazlıklar, çatışmalar size kızıp mı gitti? yani aslında biraz alkol sorunumuz var. İçip içip geliyor. Daha önce böyle bir durum yaşamış mıydınız? Kaçıp gitmiş miydi evden? Yani daha önce hiç yapmadı ama İlk defa böyle bir şey. 10 böyle yıllık bir şey. evliliğinizde ilk defa evden kaçtı eşiniz. Evet, maalesef yani ne yaptıysam yani hiçbir yerde bir izine rastlayamadım. Arkadaşlarını, akrabalarınızı, hani onun görüştüğü kişileri falan arayıp sormuşsunuzdur. Tabii eminim. ki de, tabii ki. Hiç kimse hiçbir şey. izine rastlayamadık. Peki polise gittiniz. Ya gittim, evet. Ne dediniz? Yani kayıp olduğunu söyledim. Bir şey yapabildiler mi? Yani ilgilendiler ama yani onlar da bir şey bulamadılar. Bir Kaç iz yaşında bulamadılar. eşiniz? Eşim 50 yaşında. 50 yaşında. Evet. Siz? Ben 42 yaşındayım. Peki. 10 yıllık bir evlilik, evliliğin içinde büyük kavgalar, gürültüler yok gibi anlıyorum. Doğru mu? Ya her evlilikte Ya, her çatışmalar evlilikte vardır oluyor tabii ki. ama Evet. hani böyle küsüp size darılıp gittiği bir durum mu? Onu Yok, hayır, anlamak hayır. istiyorum aslında Ya biraz. aslında yani çok geçimsiz. Açık açık anlatın ki bana ben de hani Ya aslında yardımcı Aslı Hanım olayım çok size. geçimsiz birisi. Yani içip içip geliyor dediğim gibi. Sürekli alıyor. Yani bundan dolayı işini de kaybetti. Heh, onu soracaktım. Ne iş Tabii, yapıyordu? ya ilk başlarda, ilk tanıştığımız zamanlarda bir spot Tamam, tarzında bir işi anladım. vardı. Yani alıp satıyordu. Ticaretle uğraşıyordu bir Yani nevi. evet, onu da beceremedi bir türlü. Ya evi nasıl geçindiriyordu? Ya sürekli yani hep dolayı. Yani İşinden mi oluyordu? tabii ki alkol onun bağımlısı dükkanı da olduğu? sattık onun için.
Yani onun yüzünden dükkan da satıldı, dükkan da Dükkanınız mı elden vardı? gitti. Evet. O dükkan sizin miydi, o spot işi yaptığı dükkan? Yani bizimdi. Evet, kendisinin ama maalesef bu alışkanlığı, kötü alışkanlığı yüzünden o da elden gitti. Hiçbir şeyi beceremiyordu zaten. Hiç yani evine doğru düzgün para getirmiyordu. Peki 10 yıldır nasıl geçiniyordunuz o zaman? Yani böyle ufak tefek şeyler yapıyordu. Sonrasında baktık ki yani iş çok kötüye gidiyor, çalışmıyor, evine bakmıyor. Sorumsuzun tekiydi zaten. Ben çalışmaya karar Siz verdim. çalışıyordunuz. Evet. Ne iş yapıyordunuz? Ya bir tekstil firmasında çalışıyordum. Evi siz mi geçindiriyordunuz? Evet, aynen öyle. Evi ben geçiriyordum. Sizin paranızla mı alkol alıyordu? Yani öyle oluyordu maalesef. Buna rağmen yani yine de kıymetimi bilmedi. Hep böyle bana yani şiddet de uyguluyordu. İçki içip şiddet uyguluyordu Evet, size. aynen Dayak öyle. yiyordunuz siz o zaman Kesinlikle aynı zamanda. ya, Ne kadar maalesef. süredir bu böyle? Yani bu evliliğimizin 6 yıldan beri böyle. Hiç ayrılmayı düşündünüz mü? Ya açıkçası yani idare ediyorduk, iyi kötü geçiniyorduk diye ben de yuvamı bozmak istemedim. Şiddete uğradığınız halde mi o Evet. evde kalmaya devam Evet. ettiniz? Çocuğunuz Şiddetine- var mı peki? Yok, çocuğumuz olmadı. Hiç olmadı. Olmadı. Nasıl tanıştınız? Ya aslında benim bir arkadaşım vardı, kız arkadaşım. Onun bir tanıdığı varmış, eşimin annesini tanıyormuş. O da zaten oğluna kız bakıyormuş, evlendirmek istiyormuş. Görücü usulü Onun- gibi mi oldu? Evet, onun görücü usulüyle evlendik ama ilk başlarda iyi gidiyordu, iyi anlaştık. O zamanlar bağımlılığı var mıydı? Yoktu, o zaman hiç yoktu. Neden başladı? Nasıl başladı? Ne zaman başladı? Yani ben aslında ilk zamanlarda da ben içmiyor sanıyordum ama meğerse içiyormuş. Benden gizliyormuş. Yani eve böyle eve geldiğinde, akşam eve geldiğinde böyle sanki şey yapıyormuş gibi, yani çok yorgunmuş gibi ben sanıyordum. Ama meğerse alıyormuş. Dışarıda alıp eve alkollü mü Evet, geliyordu? aynen öyle. Ben yorgunluktan böyle sallanıyor falan sanıyordum ama meğerse Evde alkoldenmiş. içmiyordu ama. Evde içmiyordu. Siz kızarsınız diye mi içmiyordu? Yani huzursuzluk çıkmasın diye sanırım yapmıyordu ama sonradan tabii evde de içmeye başladı. Bana şiddet uyguluyordu. Nasıl anladınız kullandığını? Yani artık eve de getirmeye başlayınca elleri dolu dolu ekmek getirmesi gerekirken, yiyecek getirmesi gerekirken elleri dolu dolu içkiler Geliyordu eve. geliyordu. Tepki gösterdiniz mi? Ya tabii ki göstermez miyim ama yine de dinlemiyordu. Şimdi ben biraz böyle düşününce elinde içkiyle gelinceye kadar, o bağımlılık düzeyine gelene kadar bu adam eve akşamları sallana sallana geliyordu diyorsunuz. Evet, ben Şimdi yorgunluktan olduğunu öyle düşünüyordum. bir şey olunca bu. Hani içtiğin an koku gelir zaten. Yani ben hiç almadım kokuyu. Galiba yani çok iyi kapatıyordu. Artık sonrasında maydanoz mu yiyordu, ne yapıyordu? Ben hiçbir şey anlamadım. Hiç fark Hep ben etmediniz yorgunluktan- içkiyle gelinceye kadar. Evet, elleri dolu dolu gelinceye kadar ben hiçbir şey anlamadım. Enteresan. Öyle. Peki hiç bu durumdan sonra kayınvalidenizi arayıp böyle bir şey, oğlunuz sizin alkolikmiş biliyor muydunuz? Onlar gizlemiş mi? Ya benden gizlemişler tabii. Ailesi biliyor muymuş Ailesi, durumu? annesi zaten babasını erken kaybetmiş. Annesi biliyordu. Ama bunu bana söyler mi hiç? Ne de olsa ben gelinim, yani geline söyler mi hiç? Ara bozulmasın diye, yani oğluna şey yapmak için, yuva bozmamak için söylemez. Peki kayınvalideyle aranız nasıl? Ya kayınvalidemle aram aslında, yani ben hep ona iyilik yaptım. Hep ona iyi davrandım. Yaşından dolayı hep saygıda kusur etmedim. Ama yine de bir teşekkür bile etmedi. O kadar baktım. Kendi annem gibi o kadar baktım, ilgilendim. Ama Bir yine dakika, de hastalığında siz mi baktınız ona? tabii ki. Hayatta mı şu anda? Yani 2 yıl önce kaybettik. etti. Evet. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Yani eşimin annesi, yani kayınvalidem yalnız yaşıyordu. Hatta ben ısrar ettim eşime. Yani alalım, bak böyle olmaz. Yani yaşlı başlı. Bizimle yaşasın diye. Bizimle yaşasın diye kendi evimize getirmesini Bravo. ben istedim. Eşim istemiyordu. Yani istemiyordu annesini. Siz ona evde baktınız. Tabii 2 ki yıl kendi boyunca. evimde baktım ona, böyle yaşlı olduğu için, hastaydı da zaten. Peki Tuvalete eşinizin bile başka her şeyini kardeşi, ben- abisi, ablası yok muydu hani ona bakacak? Bir ablası vardı ama eşim görüşmüyordu. Araları pek yoktu. Tamam. Neden?
bilmiyorum artık miras falan mı, yani maddi konularda sanırım. Eşiniz- Hiç görüşmüyor. Eşinizin ailesi varlıklı bir aile mi? Yani biraz öyle tabii ki. Parası pulu var, Evet, malı evet. mülkü var. Evet, var. Bu para davalarından dolayı Yani kardeş... araları hiç yoktu. Hiç aramaz, sormaz ablasını. Bir tane ablası var. Peki Hiç arayıp ablasının sormaz. annesiyle arası nasıl? Hani genelde eğer anneye bir şey olursa kız çocuk bakar. Kız çocuk yoksa gelinin evine gider ya, yakışanı da budur. Yani onunla da pek yoktu ya. Anneyle de arası kötüdür. Annesiyle de yoktu. Evet. Peki anne öldükten sonra o miras paylaşımı vesaire onlar? Yani onlar şu şekilde oldu. Eşim daha çok kendisine yapılmasını istedi. Hatta gizliden galiba annesinin elinden imza mı ne almış? Evet. Ablasının hakkını mı yedi yani? Evet, aynen öyle. Yani ablası bir şey demedi mi? ablasıyla arası olmadığı için her şeyi kendine yapmaya çalıştı. Annesi bunu bile isteye mi yaptı? Yani Gizli gizli yani bu legal olmayan bir şekilde mi? galiba öyle, çünkü annesi hasta ve yaşlı olduğu için yani elinden imza almış bir şekilde. Mirasın hepsi de eşinize kaldı. Evet, aynen öyle. Ablaya hiçbir şey kalmadı. Ablaya hiçbir şey kalmamış. Hakkına girdi onun yani. Evet, yani Olay arası da çıkarmadı mı kız? ya bilmiyordu ki, sonradan öğrendi. İş işten geçmişti zaten. Mahkeme açmadı mı, dava açmadı mı? Yani o süreçleri pek bilmiyorum ama galiba bir şey elde edememiş ablası. Evet, hepsi eşime kaldı. Ama onunla da yani büyük ihtimalle bilmiyorum dolayı onları da bitirebilir. Elinden gidebilir hepsi. Hem mal mülk de içki içtiği için, kullandığı için hepsini satar yer diyorsunuz. Yani kesin öyle yapar. Yani hiç böyle parasını tutan bir insan değil. Hiç böyle tasarruflu birisi değil. Ben geçindirdim evi. Benim kendi maaşımla geçindik. Peki 2 yıl önce öldü kayınvalideniz. O 2 yıllık süreçte mal mülk sizdeydi zaten. Hiç satmaya başladı mı? Yani ben zaten bunu sonradan öğrendim. Bana söylemedi ama ben öğrendim tabii. Nasıl öğrendiniz? Yani evdeki belgelerle, yani tapularla falan evler varmış mesela, benim bilmediğim. Sonradan öğrendim. Size de söylemiyor Bankada yani da aslında. parası varmış. Evet, hesap şeyini baktım. Ha, Tabii sizden ki. neden sakladı? Hayat arkadaşısınız siz onun. Yani demek ki şeyden dolayı, yani hepsini daha rahat yatırmak harcamak için. Evet, aynen Belki öyle. de. Ben de boşu boşuna çalıştım hep. Yani bu evimi geçindireyim, yuvamı kurtarayım diye. Hep kendim didindim, hep kendim uğraştım. Peki şimdi siz programa geldiğinize göre her türlü yolu denediniz. Evet, Ki denedim. bazen izleyicilerimiz bilirler, başvuranlar ilk buraya geldik diyorlar. Aslında önce bir polise, hukuksal olarak bütün müracaatlarınızı yaptıktan sonra buraya gelmeniz daha doğru. Siz de bunu yapmışsınız, polise gitmişsiniz. Evet. Ne dediniz? Eşim evden mi kaçtı dediniz? Eşim evden Yoksa- kaçtı dedim. Yani Hayati başında- tehlikesi mi olduğunu, yani ne düşmanı var mıydı bu adamın, kaçırıldı mı? Bir sürü şey geliyor şu an aklıma. Yani yok düşmanı falan. Ama dediğim gibi ben başvurumu yaptım. Ne dediniz? Nasıl bir başvuruda bulundunuz? Ben gayiplik başvurusunda bulundum. Polise gittiniz ve gayiplik başvurusunda Evet. bulundunuz. O zaman siz eşinizin öldüğünü mü düşünüyorsunuz? Evet, öldüğünü de düşünüyorum. Yani öldüğünü düşünüyorum. Neden? Yani çünkü Yani şimdi adam evden gitmiş. 10 yıllık bir evlilik. Bir aydır evde yok. Severek, görücü usulü de olsa severek evlenmiş hanımefendi. Alkol kullanmasına rağmen, şiddete uğramasına rağmen evliliğini bitirmemiş. Şimdi çok kafam karıştı benim. yani Siz mesela bu kadar 6 yıldan beri ciddi bir şiddete uğruyorsunuz. Şimdi bir erkekten ne beklenir? Evi geçindirmesi, yol arkadaşlığı, sevgi, ilgi, alaka, hayatı paylaşmak. Değil mi? Evlilik ne içindir? Bunları yaşamak içindir. Şimdi bu adam evi geçindiremiyor. Var olanı satıp yiyor. Para getiremiyor, eli iş tutmuyor, ekmek tutmuyor. Bir de üstüne üstlük bağımlı. Bir de üstüne üstlük kadını dövüyor, şiddete uğruyor bu kadın ama hala bu evdesiniz. evet. Ben hem şimdi neden programa eşinizi bulmaya geldiniz ve şans istiyorsunuz?
Kafama yatmıyor, aklım almıyor. Hem de neden bu kadar süre içinde boşanmadınız bu adamdan? Zaten evi siz geçindiriyorsunuz, ona ihtiyacınız yok. Yani ben hep yuvamı kurtarayım istedim. Yani Döven bir adama sevginiz de olmaz. bir yuva kolay kurulmuyor Aslı Hanım. Ama şiddete uğradığınız bir yuvadan bahsediyorsunuz. Sevgi Ya. görmediğiniz, ilgi görmediğiniz, çocuğunuzun olmadığı. Hani bazen buraya gelirler ve çocuk vardı, küçücüktü. Dolayısıyla ben de evimi yıkmak istemedim ki bence mutsuz evliliklerde bu da yanlış bir şey. Ya idare ediyorduk yani iyi kötü düşe kalka gidiyorduk işte yürüyordu evliliğimiz. Nasıl yürüyordu? Şiddet görünce o adamla aynı evde yaşamayı nasıl kabul ediyorsunuz? Ya işte katlanıyorduk yani. Ne için katlanıyordunuz? Yani yuvam bozulmasın, Ama ortada bir yuvadan bahsedemeyiz ailem ki. de üzülmesin Bakın istedim. bu adam size yalan söyleyerek evlenmiş. Ailesi de yalan söylemiş size. Aslında bir kadının hayatını yakmış şöyle baktığımızda. Hep derler ya doğurduğunuz hiçbir erkek başka bir kız çocuğunun terapi merkezinde onarılmamalı diye. Şimdi adam geliyor alkolik, bağımlı. Aile bunu gizliyor, sizinle evlendiriyor. Siz aklı başında biriysiniz, evi geçindiriyorsunuz vesaire vesaire. Orada çok mu aşıksınız eşinize, çok mu seviyorsunuz, tutundunuz? Yani aslında dediğim gibi yani sevilecek birisi değildi ama ben yine de yani seviyordum. Sevilecek biri değildi ama yine de seviyordum. Evet, seviyordum. Ben iyileşir diye düşünüyordum, bırakır diye düşünüyordum ama yani bugüne kadar geldik işte Aslı Hanım. Peki bir anda nasıl kayboldu bu adam? Yani ne yaşadınız? En son mesela nasıl bir ilişki kurmuştunuz? Ne konuşmuştunuz bir gün öncesinde? Ya Aslı Hanım ben zaten çalıştığım için erken yatıyordum. Yine erkenden yattım, saat kaçtı? 10-10.30 gibi yattım. Yatmaya gittim. O da zaten hep böyle salonda takılıyordu, telefona falan bakıyordu. Nasıl olsa iş güç yok. Geç saatlere kadar oturuyordu her defasında. Ben en son 11'de gördüm. Bir dakika 10.30'da uyudunuz, 11'de nasıl gördünüz? Yani işte 10.30, 11 falan. Siz akşam saat 10-10.30 gibi uyudum dediniz bana az Evet. önce. 11'de bir daha uyandınız mı? Yani işte şimdi tam hatırlamıyorum. Biraz zaman geçti tabii. Sonra Çok sabah zaman. kalktığınızda kaçta Sabah- kalktınız? Sabah 8 gibi kalktım. Ben işime gittim. O neredeydi? Ya biz biraz ayrı yatıyoruz da. O yüzden o da herhalde salondadır. Ben ona bakmadan çıktım gittim işime. Yani sabah uyandın, üstünü giyindin, Evet. böyle çıktın evden. Hiçbir yeri görmeden. Yani görmedim. Geç kaldığım için, geç kalırım diye bakmadım ona. En son ne zaman gördün kocanı? En son akşam 11.30'da falan gördüm, 12'de gördüm. 10'da uyumuştun ama. Yani 12'ydi. 12'de gördüm. Sabah Sabahta kaçtaydı? Galiba 9'da gördüm. sabah gördün mü kocanı? Gördüm. Evdeydi. Evet evdeydi kendisi. Sabahleyin görmedim dedin az önce. Ya işte tam emin değilim ama gördüm ya. Peki bir dakika, ben sana az önce dedim ki sen kocanı ne zaman gördün? 10.30 dedin, şimdi 12 diyorsun. Şimdi bir de diyorsun ki sabah 9'da gördüm. Ama bana 3 dakika önce dedin ki sen saat 8'de kalktım. Hiçbir yere bakmadan direkt evden çıktım. Hatta ben de biraz önce dedim ki ben uyanınca bir salona bakarım, çocukların odasına bakarım, mutfağa girerim. Yani evi şöyle bir kolaçan ederim, işe öyle giderim dedim. Ben de sabah 9'da gördüm demedin ama beni durdurup. Şimdi diyorsun ki bir de sabah gördüm. Hani akşam bir tek gece görmüştün? Sabah evde olup olmadığını bilmiyordun. Hatta ona kahvaltı bile hazırladım, vardı evde. Hazırladım, çektim, gittim. Sen sabah onu gördün yani. Evet gördüm. Peki kaçtığını nasıl, kaçmadan önceki halini sordum sana, durumu sordum. Yani galiba tam yine kendinde değildi, uyuyordu. Sen sabah 9'da kocanı gördün, uyuyordu kocan. Evet, Uyuyor muydu?
Uyuyordu. Ne vardı üstünde? Pijama falan. Normal. Pijama falan vardı. Normal her zamanki gibi uyuyordu Evet. ve pijamaları vardı üstünde. Evet. Böyle evde hazırlanmış bir şey var mıydı? Kaçacağına dair kıyafeti Yok, eksik yok, bir yok, şey. hiçbir şey yoktu. Normalden farklı. Yok hayır. Normal evde günlük şeyler yani öyle hiç kaçma gibi bir şey yok. Kahvaltısını hazırladın, çıktın Evet. evden. Çıktım evden. İşe gittin. İşe gittim. Anlat bana, işe gittin. Sonra nasıl fark ettin gittiğini, kaçtığını adamın? Ya sonra işte işe gittikten sonra onu aradım. Ulaşamadım işten doğru. Hep arar mısın işe gittiğinde? Yani her gün olmasa da arıyorum. Aranız kötü değil miydi bir gece önce? Ya ben yine ararım yani. Kötü Ne olsa yap- da ne arar yapıyorsun? mısın? Tabii ki. Çünkü bazen öyle içip kalabiliyor. Merak ediyorum ben de. Peki sabah uyanınca ilk genelde o mu seni arar, sen mi onu ararsın? Ben ararım. Yine her zamanki rutini bozmadın, Evet, aradın. evet. Açmadı. O hiç aramaz beni. O hiç aramaz. Yani hiç arayıp sormaz, merak etmez. Günün nasıl geçti diye sormaz hiç. Tamam, sabahleyin işe gittin, oturdun, bir arayayım dedin. Uyuyor mu, gene sızdı mı, kaldı mı diye. Evet. Açmadı telefonunu. Açmadı. Merak etmedin mi? Hep Yani- açar mıydı? Yani genelde açıyordu. Ama bu sefer açmadı. Ne yaptın? Ben devam ettim işime. Sonra Döndü mü sana? dönmedi. Dönmedi. Peki eve gittin mi? Eve gitmedim. Peki komşularından birini falan böyle arayıp çıkın bir çalın kapıyı. Arıyorum açmıyor merak ettim dedin mi? Ya da apartman görevlisine falan. Yani bir komşum vardı. Ona söyledim ama kapıyı çalmış. Açmamış. Peki merak etmedin mi? Yani ne yapabileyim ki aslanım? Ben de işteyim sonuçta. Tam işten izin alıp eve niye gitmedin? Yani nasıl gideyim? İzin vermez müdürüm, patronum. Ne zaman eve döndün? Ben yine akşam döndüm. Her zamanki saatinde Her mi? zamanki saatimde geldim eve. Evde yok muydu? Yoktu. Bir şey eksik var mıydı evin içinde? Evet. Ne vardı? Yani paltosunu falan göremedim. Paltosunu almış, telefonunu almış. Böyle her şeyini almış ama Kıyafetlerin hepsini almış mı? yani kıyafetlerin hepsini değil. 2 tane paltosu vardı. Paltosunu alınmış, giymiş. Çıkmış. Normalde bu havada giyilmez ama almış paltosunu. Telefonunu da almış. Polisi aradın Yani böyle mı? bir durumda hiç kaçmaz mı insan? Polisi aradın mı? Aradım. Ne yaptın? Ne dedin? Yani evde olmadığını söyledim. İlk kimi aradın? Dedim. İlk mi? İlk bu durumu bir müdürüm var. Müdürüme söyledim. Ne dedin? Onun gelmesini istedim. Müdürün derken Yani adı ne? Cemal. Cemal İlk Bey. sen kocan evde yok, telefonu yok, montu yok. Zaten evde olmayan birinin telefonu da yanında gider. Montunu giymiş ama hava sıcak ve mont giymez aslında diyorsun bu havada. Evet. Başka birkaç tane de eşyası mı yok? Yo. Bütün eşyaları var. Sadece her şeyi var. Bunları almış gitmiş. Telefonu ve montu dışında her şey evde. Evet, evde. Sen bunun evden gittiğini fark ediyorsun. Çünkü eve gelince de eşini aradın mı evde? Aradım, Yine mi açmadı? açmıyor. Telefonu çalıyor mu, telefonu kapalı mı? Yani çalıyor ama cevap vermiyordu. Bütün bir gün boyunca da sana geri dönmedi. Dönmedi. Panik oldun. Evet. Panik olunca niye ilk polisi aramadın? Cemal Bey'i niye aradın, patronunu? Ya o an dediğim gibi bana yardımcı olur. Şey yapar diye düşündüm. Ne dedin? Ya eve gelmesini söyledim. Kime? Cemal Bey'e. Siz çok mu samimisiniz Cemal Bey'le? Yani iş arkadaşım. İş arkadaşınız mı, bir üstünüz mü? Yani hem iş arkadaşım hem müdürüm oluyor kendisi. Müdürünüz o sizin Evet. aslında. Hemen ondan yardım istedim, aradım. Sağ olsun o da çok iyi bir insan olduğu için geldi. Eve mi geldi müdürünüz? Evet, eve geldi. Peki niye ilk polisi aramadınız? Akrabalarınızı, onun akrabalarını aramadınız da? Yani Kocanız evden kaçtıysa niye müdürünüzü arıyorsunuz? ya destek olur diye düşündüm. O an ne yapacağımı da bilemedim. Hemen ondan yardım istedim. O da geldi sağ olsun. Bana hep yanımda oldu. O an çünkü kendimi hiç iyi Bana hissetmiyordum. hiç normal bir şeymiş gibi gelmedi bu. Yani şu an mesela aynı duruma kendimi koyuyorum. Böyle bir şey yaşandığında hani evde yoksa ben telaşlanırım, gün boyu beni aramamış bu adam. Geri dönmemiş telefonlarıma. Zaten bir kere gün içinde bana geri dönmediği için eve zaten işten izin alıp giderdim bir kere korkumdan.
Ha geldim eve hala yok. Arıyorum yine açmıyor. Evden çıkmış. Ya ben yöneticimi niye arayayım? Müdürümü niye arayayım? Ya polisi ararım ya yakınlarımı ararım. Ya da onun yakınlarından birini ararım. Şimdi çok tuhaf geldi bana bu durum. Çok Yani- mu? Tuhaf falan değil aslanım, gayet normal. Arkadaşımdan yardım istedim. Peki genelde biz başvuran kişileri kendi aracımızla alır buraya getiririz. Biz size böyle bir teklifte bulunduk. Siz kabul etmediniz. Ben kendim geleceğim dediniz. Evet. Kimle geldiniz? Cemal Bey'le geldim. Müdürünüzle mi? Evet. Neden? Yani ben durumu anlattım. Yok ben sen uğraşma, ben seni götürürüm dedi. Kendisi bıraktı beni buraya kadar, sağ olsun. Çok iyi bir insan. Siz Cemal Bey'le sık sık görüşüyor musunuz? Yani aynı iş yerinde çalışıyoruz tabii. İş dışında görüşüyor musunuz? Yok canım, iş dışında niye görüşelim? Şu an iş dışı. Ama bu özel bir durum. Yani yardım ediyor bana sadece. Ailenizden anneniz, babanız, kardeşiniz, ablanız var mı? Yani var ama uzaktalar. O yüzden onları da telaşlandırmak istemedim Yakın açıkçası. bir arkadaşınız, dostunuz var mı? Pek yok ya. Hiç kimseniz yok. Yok. Peki Cemal Bey geldikten sonra ne yaptınız akşam eve? Aradınız ya polisten önce onu. Yani hep bana destek oldu, sakinleştirmeye çalıştı. Yani yardımcı oldu sağ olsun. Sonra işte kaldı o akşam. Ben Sizde mi kaldı? Çünkü evet, çok korkuyordum ben. Nasıl ya? Çok korkuyordum o an. Yani evde yalnız kalmak istemedim açıkçası. Arkadaşım da yoktu yanımda. Burada yani kendisi şu anda. Evet burada. Tamam. Arabasıyla Arkadaşlar ilgileniyor. Cemal Bey burada mı Emir? Buradalar. Bir baksana. Onu Bakayım buraya ona. alalım, programa alalım. Tamam. Ben ona da birkaç bir şey sormak Tamam, istiyorum. Sana sesleniyorum zahmet ben. Emir'ciğim bir Tamamdır. getirirseniz Cemal Bey'i buraya. Cemal Bey kolay gelsin. Sağ olun. Ya Safiye ve Aslanım konuşurken sizin de adınız geçti. Aslanım sizinle de konuşmak istiyor. Bir gelebilir misiniz ya? Hayırdır, bir aksilik mi var? Yok önemli bir şey değil. Aslanım sadece sizinle konuşmak istedi. Buyurun öğrenirsiniz. Tamam, geleyim. Tamam bekliyoruz sizi. Ben olayı sizden dinledim. Bir de ondan dinlemek istiyorum. Belki bir ipucu yakalarız, bir şey yakalarız. Ya zaten arabasıyla ilgileniyor. Arabasını yeni aldı. Çok üstüne düşüyor arabasına. Yeni araba mı aldı Cemal Bey? Evet. Yeni araba aldı. Arabasıyla ilgileniyor derken ne yapıyor arabası? Yani arabasını temizliyor, içini dışını siliyordu. Kesin öyle yapıyordur. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş buldum. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Sağ olun aslanım, teşekkür ederim size. Hayırlı olsun, yeni araba almışsınız. Evet, yeni arabamız oldu. Hayalimizde uzun süre bekledim ama... Hayalimizdi derken evli Yani misiniz? hayalimdeki arabayı aldım. Uzun süre bekledim, kısmet olmadı ama en sonunda hayalimdeki arabayı aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Şimdi ben size birkaç soru soracağım. Teşekkür ederim bu arada kabul ettiğiniz için yayına çıkmayı. Durumu saat kaçta öğrendiniz? Kaçta aradı sizi Safiye Hanım? Nasıl öğrendiniz? Aslanım, Kadir Bey 11'de gitmiş. Safiye Hanım beni aradı. Kaçta aradı sizi? 11'de aradı. Ben de 12 gibi falan evine gittim. Saat 11'de aradı size gitti diye. Evet. Gündüz 11 mi gece 11 mi? Gece 11 aslında. Gece 11'de. Evet. Ne yaptınız gidince eve? Eve gittik. İşte eve baktık, bir şey yoktu. Ne gibi bir şey arıyordunuz ki bir şey yoktu? Yani Kadir Bey evde yoktu. Buzdolabına baktık, hiç yiyecek bir şey kalmamış. Buzdolabını açtınız. Buzdolabında yiyecek yokmuş. Buzdolabına baktınız yani. Evet, buzdolabına baktım. Yiyecek hiçbir Niye şey yoktu. buzdolabına baktınız? Adam evden kaçmış. Ama Safiye Hanım çok çaresiz Safiyem görünüyordu. derken? Safiye Hanım çok çaresiz. Safiye Hanım. Evet. Safiye Hanım çok çaresiz görünüyordu. Hatta evde çamaşırları yıkamak için deterjan bile yoktu. Ben de bu durumda onu Beyefendi, biraz teselli kadının ettim. kocası evden kaçmış. Deterjanla, buzdolabıyla ne işiniz var sizin? Onu anlayamadım ben. Ama kadın tek başına çaresiz kalmış. Ne yapayım, her şeyle ilgilenmek gerekiyor. Aç mı kalsın kadın evinde? Evet doğru. Yani yardımcı oluyordu bana Kim? Cemal Bey. Evinizin mutfağını Cemal Bey mi dolduruyordu buzdolabını?
Yani evet. Sizin karnınızı doyuruyordu. Evet, çünkü Kadir hiç evine bakmadığı için sağ olsun Cemal Bey yardımcı oluyordu bu Sizin konuda. nasıl bir iş ilişkiniz vardı? Safiye Hanım benim çalıştığım, şef olarak çalıştığım tekstil firmasında işe başlamıştı. Evet. Zaman zaman da işe geç geliyordu. Niye? İşte kocasıyla olan sorunlarını falan anlatıyordu. Kocasının alkol sorunu falan varmış. İşte ilgisizliğinden falan bahsediyordu. Ben de yardımcı olmak için mesailerden de ücreti kesilmesin diye ona yardımcı oluyordum. Sorumsuzun tekiydi eşim. Bir dakika. Zaten bizim patron öyle fazladan para vermeyi sevmezdi. Siz nasıl yardımcı oluyordunuz? Ben normal işe gelip gitti gibi gösterip ücretini tam almasını sağlıyordum. Evet, sağ olsun. Sonra nasıl bu kadar samimi oldunuz? Sonra işte sıkıntılar oldukça beni arıyordu. Ben de gidip teselli etmeye Siz çalışıyordum. bu eve ilk gidişiniz değil mi? Şimdi Yok canım, yani öyle şey yok tabii ki. Ne yok? Yani niye gidip gelsin? Gidiyordum diyor adam şimdi işte. Hayır, sen yanlış hatırlıyorsun galiba. yok evine gitmiyordum. Nereye Evine- gidiyordunuz? Evine gitmiyordum. Eve giderken çarşıdan bir şeyler alıp poşet olarak veriyordum ben. Kapıyı ona alışveriş yapıp bırakıyordunuz. Kendisine iş çıkışında falan Siz bütün çalışanlarınızın evine uğrayıp market alışverişi yapıp kapıdan bırakıyor musunuz? yok herkese yapmıyordum ama bu çok çaresiz olduğu için yani ben de vicdanen rahatsız oluyordum. Siz şu anda çalışıyor musunuz aynı iş yerinde? İş yeri kapandı. Şu an çalışmıyorum. Siz çalışmıyorsunuz, o zaman siz de işten ayrıldınız iş yeri kapanmışsa. Evet. Siz ikiniz de aynı iş yerinde değilsiniz artık. Değiliz. Ama görüşmeye devam ediyorsunuz. Yani sağ olsun beni bu zor zamanında yalnız bırakmadı Cemal Bey. Ama ne zaman kapandı iş yeri? 3 ay falan oldu. 3 aydır görüşüyor musunuz yine de buna rağmen? Yani öyle tam görüşme sayılmaz tabii ki. Peki tam görüşmenin sayılmadığı bir yerde kocam evden kaçtıysa polisi aramak yerine en yakınımı ararım hadi alternatif olarak bir tek. O zaman bu kadar çok sık görüşmüyorsanız niye hemen Cemal Bey'i aradınız? Nasıl bir bağ var aranızda? Yani o an ne yapacağımı bilemedim. Aklıma Cemal Bey'i Sizin aramak aranızda geldi. bir ilişki var mı? Yok canım, ne alakası var? Bana doğruyu söyleyin. İş arkadaşlığı Çıkarırım zaten sadece. eninde sonunda bu İş programın arkadaşlığı sonuna değil kadar. mi? Hayır Bunu hayır. konuşsana Cemal. Hayır Bey. böyle bir şey olamaz. Ben böyle Siz bir şey az önce kabul de edemem. Cemal dediniz Cemal Bey'e. Ben mesela hanımla ya da beyli hitap ederim Ya şu an üstlerime. çok üzgün olduğum için o yüzden. Yani kocam yok ortada. Sizin aranızda bir ilişki var mı? Size tekrar soruyorum. Hayır böyle bir şey asla olamaz. Ben sadece ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Sıkıntılarında Peki gece onu... 12'den sonra ne oldu? Sizi aradı. Gece 12'den Siz sonra... gecenin 12'sinde çalışanınızın evine gidiyorsunuz. Evet. Kapıyı kim açtı size? Safiye Hanım açtı. Ne dedi açıp? İşte beni zaten çağırmıştı. Hoş geldin Cemal dedi. Hı. Cemal Bey dedim. Ha, doğru Cemal Bey dedi. Sonra işte eve girdik, baktık. Kadir Bey evde yok. Zaten bilerek gittiniz Kadir Bey'in evde olmadığını. Evet ben de baktım yani yine belki gelmiş midir o arada diye baktım Kadir Bey evde yok. Baktım ev çok böyle çaresiz. Dolabına falan baktım. Yiyeceği yoktu. Siz böyle rahat rahat evin içinde gezebiliyor musunuz? Ne yapayım? Kadın çok çaresiz. İlk girişiniz mi bu eve sizin? Tabii Evet, tabii, ilk daha önce girişim, hiç gelmedi. ilk girişim. İlk defa. Girdiniz, ilk defa girdiğiniz evde buzdolabını açtınız. Evet. Çamaşır makinesini yıkayacak deterjan yokmuş, banyoya girdiniz. Evet. Deterjan da yokmuş. Çamaşırları da yıkayacak hali yok. Zaten kendisi ağlamaklıydı. Çok üzgündü. Siz gece orada mı kaldınız? Hayır, daha sonra ben vicdanım el vermedi onun evde tek kalmasına. Baktım çok üzgün, bir de başına bir şey gelir. Yani sonuçta burası İstanbul. Ben evime davet ettim kendisini. Ne? Evinize mi davet ettiniz? Evet evime davet ettim. Beraber bizim eve gittik. Yani ben nasıl öyle bir evde durayım Aslı Hanım? Niye? Evde ne var? Her Yani- zaman yaşadığınız ev. Yani kocam kayıp, ortalıkta yok. Ne olduğu belli değil sonu. Durmak istemedim Siz ben madem açıkçası bu o kadar evde. korkuyorsunuz polise niye gitmediniz?
Hanımefendiyi niye evinize çağırdınız? Polisi niye aramadınız? Polisi zaten aramış. Ya evet aradım Polisi yani hemen aramış. ilk başta Cemal Bey'i aramadım. Polise haber verdim, söyledim. Sonra Sizin kendisine ne yardım işiniz istedim. var? Kocanız evden gitmiş. Elin adamının evinde ne işiniz var sizin? Ya o an dediğim gibi ne yapacağımı bilemedim. Sağ olsun hiç beni yalnız bırakmıyordu, destek oluyordu zor zamanlarımda. O yüzden ben de yardım istedim kendisinden. Siz evli misiniz, bekar mısınız? Ben bekarım aslanım. Daha önce geldiniz mi geldi mi hanımefendi sizin yanınıza eve? Yok o gün işte ilk defa İlk defa mı geldi o gün? götürdüm. Çünkü evinin Ayrı evde- pencereleri ayrı falan odalarda hiç kalıyorduk güvenli zaten. değildi. Gece Ayrı hırsız. odalarda kaldınız zaten. Tabii ki, başka Yok bir ne de olabilir aynı odada ki? kalsaydınız keşke. Yani başka ne olabilirdi ki? Aslanım. Siz gittiniz, beyefendinin evinde kaldınız o gece. Yani evet, başka Sonra çarem ne yoktu. yaptınız ertesi gün? Ya ertesi gün de gayiplik başvurusunda bulundum. Siz hemen daha eşiniz kayboldu bir hafta geçmeden gayiplik başvurusunda bulundunuz. Ya çünkü bir şekilde gelirdi yani yaşıyor olsa, öyle değil mi? Sevgili izleyiciler, gayiplik başvurusunda bulunmak için bu belli bir süre geçmesi gerekiyor. 2 yıl, 3 yıl yani bir zaman geçmesi lazım ki çünkü başvurunun amacı zaten eşim öldü ya da kimin için başvuruluyorsa o kişinin aslında öldüğünü ispatlamak için bir başvuru bu. Şimdi siz daha adam evden gideli 3 gün, 5 gün, bir hafta olmuş. Siz kim başvurdu? Koştur koştur gayiplik başvurusunda bulunmuşsunuz. Kimden çıktı bu fikir? Cemal Bey'den çıktı. Neden bu kadar acele ettiniz? Adamın ölüşünü resmi olarak belgelemek için. Şimdi adam zaten evden sarhoş olarak gitmiş. Kimliğini falan da almamış, telefonunu da almamış. Telefonunu almıştı hani. Telefonunu Sen yanlış hatırlıyorsun. yani olabilir, karıştırıyor da olabilirim. Başına bir Siz şey bana gelmiş. dediniz ki sabahleyin bu adam evdeydi. Kahvaltı hazırladım. Evet. Saat 9'da evden çıktım. Sonra 11 gibi aradım gündüz. Adam telefonları açmamaya başladı. Şimdi beyefendi geldi diyor ki ben gece saat 12'de eve geldim, 11'de evden çıkmış. Siz 11'de gittiğini gördünüz mü bu adamın? Aslanım, Cemal Bey herhalde programa çıktığı için heyecanlandı. Karıştırdı Hanginiz yani. doğruyu söylüyor? burada? Ben doğruyu söylüyorum tabii ki de. Başka ne olabilir Peki ki? madem sabahleyin gitti, gece niye bu adamı çağırdınız o zaman? Madem sen doğruyu söylüyorsun, sabahleyin sen 9'da çıktın, 9'dan sonra bu adam kaçtı. Gece 11'de niye adamı arayıp evde yok dedin? Ya dediğim gibi çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim. Gece evet ki bu adam evde yoktu diyorum. Zaten ne ol- adamın dediği doğru diyorum işte. ne Kendi olacak? ağzınla Ne söylüyorsun. olacak ki yani? Koltukta yattı. Ben de diyorum bak şimdi güzelim. Sen sabahleyin uyandığında kahvaltı hazırlamışsın adama, Evet. kocana. Çıkmışsın işe gitmişsin. Bu adam gece gelmiş evine. Adam gece yok zaten kocan evde. Sabah göremezsin yani o yüzden kocanı. Yani aslanım, tek çarem bulun eşimi. Başka bir şey istemiyorum Sen ben adam sizden. öldü diye ilan vermişsin. Yani hiç bana benimle ulaşmayınca, beni aramayınca ben de böyle bir başvuruda bulundum. Ya bu- Gayiplik başvurusunda. Tamam. Sen de bir şey söylesene Cemal Bey. Hiçbiriniz hiçbir şey söylemeyin bana şu anda. Siz başvurduğunuz andan itibaren bütün ekip araştırma yapıyor. Kocanızı bulduk demiyorum. Kocanıza dair bir bilgi ulaşabileceğimiz birkaç numara tespit etmiş arkadaşlar. Şimdi bana oradan işaret yapıyorlar. Tamam. Gideceğim ve o numaraları arayacağım. Ama bu işin altından ne çıkacak ben de çok merak ediyorum. Bulun Çünkü bana, evli bir kadınsınız. bulun bana eşimi aslanım. Sevgili izleyiciler, Safiye Hanım'la Cemal Bey arasında anlatılanlarda ne kadar büyük çelişkiler olduğunu ben fark ettim. Eminim siz de fark etmişsinizdir. Çünkü fark edilmeyecek gibi değildi. Bunun yanı sıra bir ay önce evden kocasının kaçtığını söyleyen Safiye Hanım neden alelacele gidip karakola eşim bence öldü deyip neden gayiplik başvurusunda bulundu anlamış değilim, bana biraz garip geldi. Şimdi biz Kadir Bey'in kız kardeşinin telefon numarasını bulduk, Kadriye Hanım'ın. Onu arayacağız, bakalım kardeşiyle ilgili, erkek kardeşiyle ilgili, onun nerede olduğu ile ilgili bize bilgi verebilecek mi? Alo.
Alo, Kadriye Hanım'la görüşecektim ben ama. Kadriye mi? O şu anda yanımda değil. Siz kimsiniz? Ben Star TV'den arıyorum, Bir Şansım Olsa programından. Kendisine ulaşmam gerekiyor. Siz kimsiniz acaba? Ben kardeşiyim. Adınız neydi? Kadir. Peki, ben aslında Kadir Bey size ulaşmaya çalışıyordum. Sizin numaranızı bulamayınca ekip arkadaşlarım ablanızınkini bulmuşlar. Star TV'den arıyorum, Bir Şansım Olsa programından. Aslı Özkaya ben. Biliyor musunuz programımızı? Evet aslanım, yani öyle bir programa rastladım. Arada böyle küsler falan barışıyor herhalde. Evet, değil mi? evet. Sizin için de programımıza birisi başvurdu. Bir hediye bıraktı. Öyle mi? Kim ki benimle görüşmek istiyor acaba? Ya bunu şu anda söyleyemiyorum ne yazık ki. Ama bana eğer konumunuzu atarsanız ben aracımı hemen sizin bulunduğunuz yere yollarım. Ve kimin başvurduğunu böylece öğrenmiş olursunuz. Tamam. Uygun peki. musunuz? Tamam olur. Peki Merak ettim ben kim- size... kim ki başvurdu. Tamam. Ne zamandır kardeşinizle kalıyorsunuz? Vallahi ben 2 haftadır kalıyorum. Hastaneden çıktıktan sonra direkt kardeşimin evine geldim. Neden sordunuz ki? Hastane derken geçmiş olsun. Önemli bir Sormayın, şey mi? bayağı başıma bir şeyler geldi. Yeni kendime geliyorum. Tamam. Ben bunları detaylı bir şekilde aslında sizinle konuşmak isterim. Tamam. Bana bu şimdi aradığım telefon numarasına bir konum yollama şansınız var mı? Ekip arkadaşlarımı hemen yola çıkarayım, yanınıza gelsinler. Tamam, atıyorum. Kardeşime ihtiyacınız var mı? Hayır, şimdilik Kadriye Hanım'la görüşeceğimiz bir şey yok. Ben sizle görüşmek istiyorum. Tamam peki aslanım. Tamamdır. Sevgili izleyiciler, duydunuz mu? Kadir Bey 15 gün hastanede yatmış. 15 gündür de ablasında kalıyormuş. Neden hastanede yattı? Bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Altından başka bir şey çıkacakmış gibi geliyor bana üstelik. Neyse buraya gelsin. Şu anda da konum geldi. Enis, konumu gönderiyorum ben ekibe, şoför arkadaşa. Şimdi hemen gidip Kadir Bey'i buraya getirebilirler. Böylece... Evet, yolladım. Evet, aracımız adreste. Şimdi kendisini yeniden arayacağım. Bakalım programa kimin başvurduğunu kasanın içinden çıkan şeyi görünce tahmin edebilecek mi? Alo. Buyurun aslanım. Heh, Kadir Bey, aracımız geldi. Araçtasınız şu anda. Evet. Sağ tarafınızda bir kasa var, gördünüz mü? Evet. Üstünde böyle minik bir zarf var. Zarfın içinden çıkan şifreyle kasayı açar mısınız? Tabii, bir saniye. Bekliyorum, acele etmeyin. Ama içinden çıkan şeyi benimle de paylaşın. Şaka mı bu? Alyans çıktı. Alyans çıktı. Peki kim koymuş olabilir? Kimin alyansı bu? Tabii ki eski eşim Safiye. Evet, programa Safiye Hanım başvurdu. Vallahi aslanım, yani bu konu biraz uzun bir konu. O zaman şöyle yapalım mı? Siz buraya gelin, aracımız buraya getirsin sizi. Hiç inmeyin araçtan. Burada yüz yüze konuşalım mı tüm detayları? Tamam olur. Yalnız o kadına dikkat edin aslanım. Kendisinin çok doğruları söylediğini zannetmiyorum. Tamam, siz buraya gelin. Biz bunların hepsini yüz yüze konuşalım. Önemli şeyler söylüyorsunuz. Tamam, bekliyorum sizi. Tamam. Haydi, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Anlamış değilim. Bu işte bir gariplik var. Ama Kadir Bey buraya gelince bence bütün her şey açığa çıkacak. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk aslanım. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Biraz nahoş bir durum ama
Aslında o kadının burada olması iyi oldu. Peki şimdi ben eşinizle görüştüm. Ama bir de olayı sizden dinlemek istiyorum. Neden evden kaçtınız? Tamam, anlatayım. Yani aslında ben evden kaçmadım. Yani ben kendi evimde hem darp edildim hem de kaçırıldım. Darp mı Ama edildiniz? evet, ama bunu sonradan anladım ben. Nasıl yani? Aslı Hanım, benim ufak bir problemim var. Biraz tüketiyorum. Evet, eşiniz anlattı. Biraz değil, bayağı bağımlılık boyutunda. Onu da konuşmak isterim sizinle. Sağlık sorunlarınız da o yüzden mi? Evet, yani aslında uzun zamandır bırakmayı da düşünüyorum. Hatta bıraktım gibi bir şey. Yani kliniğe de başladım. Ama bazı sorunlar olduğu için şimdiye kadar kurtulamamıştım açıkçası. Ama tövbe ettim artık bundan sonra. Çok sevindim. Umarım yani bu o kadar kolay bir şey değil. Bağımlılıklardan kurtulmak Maalesef çok... zor işler. Evet. O yüzden de kimsenin başlamamasını, teşebbüs etmemesini diliyorum ben. Sizin de burada vesilenizle. Şimdi bana az önce çok önemli bir şey dediniz. Ben aslında darp edildim ama bunu sonradan öğrendim. Ben aslında evden kaçmadım. Evet. Ne demek istediniz burada? Yani dediğim gibi ben aslında Kim tarafından darp dolayı aslında ne yaşandığını şu an hatırlamıyorum. Ben gözümü bir ormanda açtım. Evet. O anda aslında ben anladım zaten hayatıma çekidüzen vermem gerektiğini. Ondan sonra da alkolü bırakmaya karar verdim. Yani bana ne olduğuyla ilgili... Siz evde miydiniz? Ben Evinizde evdeydim, miydiniz? evdeydim. Eşinizle yaşadığınız evdeydiniz. Tabii. Şöyle anlatayım. Ben saat 5 gibi eve geldim. Elimde yine poşetlerim. Her gün gelirken işte yiyeceğimi, içeceğimi alırım, öyle gelirim. Yani aslında pek düzenli bir işim de yok ama asla eve eli boş gelmem ben aslanım. Ama o poşetlerin içinde ne yazık ki kullandığınız varmış. Vardı, yemek de vardı. Tabii Safiye Hanım sağ olsun akşam yemeği hak getire bir şey hazırlamadığı için ben dışarıdan zaten bir şeyler hazırlatıp gelmiştim. İşte birlikte yemeğimizi yedik. Sonra Safiye başım ağrıyor diyerek kendi odasına çekildi. Ben de her zaman olduğu gibi salonda Saat kaç gibi vakit odasına gitti mesela? Saat 10 gibi, 10.30 gibi. Evet. Siz 5'te eve geldiniz. Saat 10.30 Evet. gibi uyumaya gitti odasına. Başım ağrıyor diyerek. Evet. Sonra ne oldu? Ondan sonra ben hayal meyal hatırlıyorum dediğim gibi. İçki mi içmiştiniz gene? Tabii. Çok alkollüydünüz. Tabii alkollüydüm. Hayal meyal bir şeyler hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsunuz? Sanki kapı çaldı. Yok, kapı da çalmadı. Sanki birisi geldi ama Safiye kapıyı açtı. Bir adam girdi, böyle gölge gibi bir şey gördüm ben ama direkt benim üstüme gelip bana saldırdı. Ben ondan sonra sadece böyle yumruk yediğimi hatırlıyorum. Bir de böyle... Eşiniz yattıktan sonra mı oluyor bunlar? Ben odama gidiyorum, yatıyorum dedikten sonra Evet. mı? Siz yatıyor muydunuz? Yani ben dediğim gibi o geceyle Çok ilgili hayal çok meyal fazla hatırlıyorum. bir şey yok şu anda. Hala yok aklımda. Saat 11 civarları mı, 12 civarları mı, 10 mu? Saat kaç? Ben saatten de çok emin değilim ama yani muhtemelen yattığı saat 10-10.30 gibiydi. Ama adam kaçta geldi onu çok fazla Hatırlamıyorsun. hatırlamıyordum. O anda hatırlamıyordum. Biri geldi ama onu net hatırlıyorsunuz. Yani aslında orası da net değil. Yani biri mi geldi yoksa ben mi dışarı çıkmıştım onu da çok emin değilim. Siz alkolü o zaman bayağı aldınız. Evde misiniz, dışarıda mısınız, çıktınız mı? Onu bile hatırlamıyor musunuz? Yani aslında ben sürekli tükettiğim için yani normalde her zaman böyle olmaz aslanım. Ama o geceyle ilgili ben aslında nedense hatırlayamıyorum. O kısım bende yok yani. Ama o geceyle ilgili dediğim gibi böyle kesit kesit gözümün önüne gelen şeyler var. Yani sürüklendiğimi falan böyle sanki hayal meyal hatırlıyorum. Ağaçlar, orman böyle ama böyle film şeridi gibi böyle çok kısa kısa şeritler halinde hatırladığım şeyler var. Siz gözünüzü nerede açtınız? İşte gözümü açtığımda gündüzdü ve ben bir ormandaydım. Yarı çıplak haldeydim.
Baktım telefonum yok, cüzdanım yanımda değil. Bir de çok kötü durumdaydım. Yani Nasıl? başım çok şiddetli bir şekilde ağrıyordu. Elimi yüzüme götürdüm. Ellerime kan geldi, üstümde kan vardı. Yara bere olmuştu. Hatta gözüm şişmişti. Bir gözüm neredeyse kapalıydı, açamıyordum. Bacaklarım keza yine morarmalar vardı. Ben emekleyerek, sürünerek böyle bir yöne gittim ve bir otoyola ulaştım. Geçen arabalar gördüm, onlar da beni görmüş. Sağ olsunlar, ambulans çağırmışlar. Sonra ambulans geldi, beni aldı. Hatta bir yerde kaza mı var diye de düşünmüşler. Araba aramışlar ama ben söyledim onlara benim arabam yok diye. Peki yakınlarınıza haber vermediler mi? Ambulans aldı, beni hastaneye götürdü Tamam. öncelikle. Bana sordular işte dayak mı yediniz falan diye. Ben de tabii bir şey hatırlamadığım için kimsenin de günahını almak istemedim. Hastaneye götürdüler. Hastanede de doktorlar da sordu ne oldu diye ama bende yine cevap yok. Eşinizi aramadınız mı? Ya şimdi orada gittiğim zaman doktorlar beni uzun uzun muayene ettiler. Bana darp raporu verdiler. Darp edildiniz dediler. Ben de açıkçası ondan sonra eşimi aramak istemedim. Neden? Biraz işkillendim bu durumdan diyeyim. Ablamı aramak istedim ama onun da telefonu yoktu bende. Ama polisler gelince sağ olsun yardımcı oldular. Ablama ulaşmışlar. O da başta biraz söylendi ama Onunla da sonra ilişkiniz hastaneye bozukmuş geldi. galiba, aranız iyi değilmiş. Evet, maalesef Ekonomik, maddi durumlardan dolayı, miras miras. konusundan dolayı biraz aramız bozuk aslanım. Peki siz ablanızı aradınız, ablanız hastaneye geldi. Eşinizin hiçbir şeyden haberi yok. Yok. Aramadınız. Eşimi aramadım kesinlikle. Haber vermediniz. Hayır. Ne zamana kadar? Anlatayım. Tabii beni ablam o şekilde görünce şok oldu. Ablanıza doğruyu söylediniz mi? Şimdi ben hala tabii olayı hatırlamadığım için Evet, emin değilsiniz. ablama ben şöyle bir şey söyledim. Ablam geldiğinde zaten bana söylenmeye başladı. O dedi ki ben sana söylemiştim bak bir gün bu kadın seni öldürecek diye. Yani onların aslında meğerse bildikleri bir şeyler varmış ama Ne ben biliyorlarmış? görmemişim. Yani sanırım eşim beni aldatıyor aslan. Yani ben ona toz konduramadım ama... Nereden bu kanıya vardınız? Ya ben ona toz konduramadım ama ablam bana arada böyle bir şeyler söylüyordu. Yani bak sen evden çıktıktan sonra bu kadın gizli gizli erkeklerle görüşüyor diye. Ama aramız bozuk olduğu için yani benim inadıma böyle dedikodu yapıyormuş, bizim aramızı bozmaya çalışıyormuş gibi düşünüyordum ben de. Gizli gizli erkeklerle görüşüyor. Onlar buna tanık olmuşlar mı? Yani zaten hastanedeyken ben ablama dedim. Abla dedim ben buradan taburcu olduktan sonra sana geleyim. Bu durumu biz beraber araştıralım dedim. Normalde ablam bana pek yardımcı da olmaz ama onun da yardım edeceği tuttu. Biraz parayla da alakası var sanırım bu miras işleriyle. Kendisi biraz mirastan fazlaca pay istiyordu. Ama siz de galiba ona düşen hakkı ve payı almışsınız. Eşiniz anlattı. Vallahi eşimin çok doğruyu söylediğini düşünmüyorum. Biraz hayal aleminde yaşıyor kendisi. Annemden bize 2 tane daire kaldı. Bir miktarda nakit para. Ablamla biz onu bölüştük. Yani o istediği evi aldı. Kalan evi de ben aldım aslında. Tamam. Parayı da bölüştük. Daha sonra benim oturduğum ev kentsel dönüşüme girdi. Ondan sonra bir hayli değerlendi. Yani öncesinde 3 milyon lira değer biçilen yer artık 15 milyonlar falan rakamlar telaffuz Ama kendi edilmeye tercihini o başladı. yapmıştı zaten. Tabii ki. Tamam. Ama ondan sonra işte orayı sat, Ha, ikiye bölelim. ikiye bölelim parayı diye bana sürekli baskı yapmaya başladı Tamam, ablam. şimdi anladım. Aslında sorun biraz oradan çıktı. Peki nasıl bir araştırma yaptınız? Ne buldunuz? Önce eve gittim ben. Hastaneden çıktıktan 2 gün sonra eve gittim. Tek mi gittiniz? Tek gittim. Ablanızla mı? Tek gittim. Safiye evde yok. Ben etrafta soruşturdum. Safiye'nin yeri belli. Olayın ertesi günü, daha doğrusu
çok gürültülü böyle bir arbede gibi bir şey yaşandıktan sonra Safiye'nin bir adamla çıkıp gittiğini görmüşler. Sanıyorum o da benim hatırladığım gece diye düşünüyorum. Sonra komşulara sordum. Onlar da bana şimdiye kadar duymadığım şeyler anlatmaya başladılar. Ne gibi? İşte önce üst komşuma, sonra da karşı komşuma sordum. Safiye'nin Bunları konuşmak kolay şeyler değil bir erkek için. Bir adam için hiç kolay şeyler değil. O yüzden ne kadar zorlandığınızı anlayabiliyorum. Rahat olun. Yani ben hiç eşime toz konduramıyordum tabii aslanım. Yani şöyle bir durum var. Hani 10 yıllık eşiniz ama yeri geliyor en yakınınızı bile tanıyamadığınızı fark ediyorsunuz. Yani evin içinden böyle müzik sesleri, yüksek sesle müzik sesi geldiğini söylediler. Kahkaha seslerinin geldiğini söylediler. Eve de Siz evde yokken mi bunlar oluyormuş? tabii aslında şöyle. Bu olaylardan sonra mı? Yoksa normal zaman içinde Bu- siz evde... Tanımadıkları biri apartmana gelip gidiyormuş bir adam. Ve bu 6 aydır yaklaşık devam ediyormuş. Aslında benimle konuşmak istemişler ama ne tepki vereceğimi bilemedikleri için Söylesen bir çekinmişler. türlü, söylemesen bir türlü çünkü böyle bir durumda da. Evet. O yüzden ben de orada bayağı bir şaşırdım, şok oldum zaten. 6 aydır bir adam sizin evinizin içine giriyormuş, müzikler açılıyormuş ve İşte yani her şey ortada aslında sanırım. Ama ben yine de tabii ki daha başka kanıtlara da ulaştım. ne buldunuz? Bizim evin karşısında 20 metre ötede bir bakkal var aslanım. Ben gidip onun kamera görüntülerine baktım. Ve orada zaten her şey ortaya çıktı. Ne çıktı? İşte o olayın yaşandığı gün ben akşamüstü eve geliyorum 5 gibi. Yine elimde poşetler, işte elim kolum dolu. Sonra akşam bir ara evden çıktım, bakkala gittim. İçeceğim bitmişti, onu aldım geldim. Sonra saat 11 gibi apartmanın önüne bir adam geliyor. Böyle elinde telefon, sürekli mesajlaşıyor. Ama sanırım şüphe çekmemek için böyle 5 dakika dolanıyor, gidiyor, 5 dakika ortadan kayboluyor. 5 dakika sonra yine geliyor. Bir müddet böyle devam ediyor olay. Sonra saat 11 gibi bizim dairenin ışığı kapandı. Bu adam da apartmandan içeri girdi. Siz o gecenin kamera kayıtlarına 20 metre uzaklıktaki, evinize 20 metre uzaklıkta olan bir bakkalın kamera kaydından ulaştınız. Evet, Ancak böyle emin olurum dediniz. Ve saat 11'de kapının önüne bir tane adam geliyor. Elinde telefon. Evin ışıkları söndüğünde adam yukarı mı çıkıyor? yaklaşık işte bir saat kadar sonra, evet, apartmana giriyor saat 11 civarı, evin ışığı kapandıktan sonra. Saat 12 civarı da Safiye ile bu adam birlikte bir battaniyenin iki ucundan tutmuşlar. İçinde de bir şey var battaniyenin. Ama o herhalde benim, ama ben hatırlamıyorum. Kapının önüne çıkartıyorlar beni. Sonra adam telaşlı adımlarla uzaklaşıyor, gidiyor. Birkaç dakika sonra beyaz bir araba yanaşıyor. İkisi beni bagaja koyuyorlar. Sonra araba uzaklaşıyor. Safiye de tekrar eve dönüyor. Siz bu kayıtlara ulaşamasaydınız alkolün etkisinden bu durumu hiçbir zaman emin olamayacaktınız bu durumdan. Evet aslanım. Artık elimde kanıtlar var. Artık bir delil görüntüler vardı, var. görüntü vardı. Ama ben doğru olanı yapmak istiyorum. Peki o doğru adamı sayıda görseniz yapmak tanır istiyorum. mısınız? Simasını hatırlıyor musunuz? Defalarca izlemişsinizdir eminim ki. Hatırlıyorum. Görsem bu adam derim diyor musunuz? Tabii tabii.
Zaten elimde görüntüler var, görüntülerin kaydı da var. Ben aslında şikayet etmek de istedim. Şimdi onu soracaktım. Siz bunu aldıktan sonra eşinizi şikayet ettiniz mi polise? Henüz Adamı da değil. aynı şekilde. Henüz değil. İşte Neden? aslında her türlü kanıta ulaşıp tam emin olup ondan sonra onlarla bir yüz yüze gelmek ve yüzleşmek istiyordum tamam ama ama Safiye'ye ulaşamadım. Bulamadım onu. Aynı evde yaşamıyor mu şu an sizin evinizde? Yok. Yok. Nerede yaşıyor bilmiyorsunuz. Ben bilmiyorum. O yüzden de henüz polise gitmedim. Her şeyi tamamlayıp Safiye'yi de Ondan bulup sonra. o şekilde gidecektim. Sayenizde bulmuş oldum. Peki Safiye Hanım'la görüşmek istiyorsunuz o zaman. Yani aslında şimdiye kadar görüşmek istemiyordum ama artık bir planım var. Onu nasıl rezil edeceğimi biliyorum, istiyorum, evet. Peki o zaman ben şimdi Safiye Hanım'ın yanına geçeceğim. Siz sakinleşin. Bir olay da çıksın istemiyorum çünkü. Kendinizi iyi hissettiğinizde, sağlık sorunlarınız da var. Yanıma gelin. Tamam. Arkadaşlarım size yardım edecekler, tamam? Tamam aslanım, teşekkür ederim. Merakla bekliyorsunuz neler Evet oldu. aslanım. Buldunuz mu Kadir'i? Ölmüş mü? Ölmüş değil mi? Ölmüş değil mi? Niye ölsün canım adam? Ya ne zamandan beri ulaşamıyorum kendisine. Ölmesi mi gerekiyordu? Yani hayır da. Planlar o yönde miydi? Hayır, Ha? hayır aslanım. Bir de geçtiniz burada bütün milyonları beni kandıracağınızı sandınız. Bakın ben size programın başında dedim ki bana yalan konuşmayın. Eninde sonunda ben bu yalanı ortaya çıkartırım. Onun için gerçekleri bana anlatın ki size yardımcı olmaya çalışayım. Aslanım öyle bir şey yok. Her şey ortaya çıktı. Programın başında söylediğim gibi. Şimdi sizin bu adamla ilişkiniz var mı? Ya hayır. Cemal'le. Hayır Gözümün aslanım. içine bakın ve bana doğruyu söyleyin. Aslanım o Ben sadece zaten iş bunun arkadaşım. cevabını biliyorum. Size tekrardan sormak istiyorum. İş arkadaşım Cemal benim. Aramızda ne olabilir ki? Allah aşkına. Bu kadar rahat yalan konuşan insanlar beni çok korkutur. Şimdi siz güzel bir miras kaldı eşinize. Bu miras bir de şanslar yaver gitti. Kentsel dönüşüme giden ev oldu 5 katı. 3 katı neyse. Hayatınızda belki de hiç kazanamayacağınız bir paraya sahip olacağınızı düşündünüz. Para uğruna da bir adamın canına kıymaya kalktınız. Hayır aslanım ne canına kıyması. Kocanızın. Hem Aa, de bunu bir elin adamıyla yaptınız. Yani ihanetin en büyüğü, en acısı, aldatmanın bence en karaktersizi. Söyleyecek çok şey var. Ama bazen kelimeler aciz kalıyor ya hani. İşte ben şu an onlardan birini yaşıyorum. O anlardan birini yaşıyorum. Aslanım Kadir'i bulun benim için. Lütfen. Yani öyle bir şey yok. Cemal'le aramızda ne olabilir ki? Ben Kadir'i merak ediyorum. Merak ediyorsunuz. Evet. O kadar merak ediyordunuz. Adamı battaniyenin içine sarıp yarı çıplak bir şekilde darp edip ormana niye bıraktınız o zaman? Ya ben öyle bir şey yapmadım aslanım. Nereden çıkartıyorsunuz böyle bir şeyi? Kadir Bey böyle gelin. Buyurun lütfen. Gelin şöyle. Sürpriz. Kadir! Kadir, Ay ben seni çok merak ettim. Neredeydin sen? mezardaydım. Ya ne mezarı Kadir? Ben seni çok merak ettim. Neredeydin? O kadar merak ettim ki ben seni. Ben sana nasıl böyle bir kötülük yapabilirim? Ne olursun. Sen dur, sus. İnanma sen böyle başkasına ya. Senin Ne kabusun alakası olmaya var? geldim. Kadir hadi Sen- evimize dönelim. Ben böyle bir Ne şey evi nasıl ya? yaparım? Ne evi ya? Sen nasıl bir kadın çıktın? Sen ne ahlaksız bir kadın çıktın? Kadir ben sana kötülük yapar mıyım? Ben seni çok seviyorum. 10 yılda saçımı süpürge ettim Yahu ben sen sana. sevgilinle beni darp edip öldü diye ormana atmadın mı? Aa, yapmadım tabii ki de Siz öyle nasıl bir şey utanmaz Kadir. insanlarsınız ya? Ben Yüzüme nasıl öyle bir baka şey baka yaparım? nasıl yalan söylüyorsun sen benim ya? Ya yapmadım Kadir öyle bir şey. Ne olursun. Ya bırak, ben her şeyi biliyorum. Hayır yapmadım. O benim Bir şey sadece iş söyleyeceğim. arkadaşımdı. Utanmasanız ağlayacaksınız. Ya Çok üzüldünüz. Ya Kadir lütfen ya lütfen. İnanma böyle şeylere ya. Neye inanmayayım ya? Ya Kadir bak ben seni gözümle çok gördüm. seviyorum. Ara- Hayır. Bak beni gözlerimle dinle. gördüm diyor.
Ben gözlerimle gördüm. Safiye Tamam. Hanım, neyi gördüğünü soracak cesaretin var mı? Kadir ben böyle bir şey yapmadım. Sana kötülük yapmadım ne olursun. Bir şey soracağım. Kadir Bey, gözlerimle gördüm dediniz ya hani bir kamera kaydından bahsettiniz. Ağlıyor hanımefendi ama gözyaşları yok. Şimdi o kamera kaydında gördüğünüz kişiyi hatırlıyor musunuz diye size biraz önce sormuştum. Görseniz hatırlar mısınız diye. Kadir ya. Şöyle bir arkanızı dönün diyeceğim size birazdan. Ve o kişi bu kişi mi diye soracağım. Tamam. Bir bakar mısınız arkanıza? Bak beyaz arabanın yanında bir beyefendi var. O mu ya? Evet o. Şimdi o gördüğünüz kişi, bu gördüğünüz kişi eşinizin iş yerinden bir üstü, müdürü. Tamam. Bugünkü yayının hepsini size avukatlarımızla birlikte bir kayıt halinde vereceğiz. Bu da sizin mahkemede zaten delil olarak işinize yarayacak. Çok teşekkür ederim. Ben sizi uğurlayabilirim, ben teşekkür ederim. Elimizden ne geliyorsa destek vermek için hazırız size. Çok teşekkür ederim Aslanım yardımlarınız Rica için. ederiz, ne Ben demek. şimdi buradan hemen karakola gidiyorum. Kadir. Savcılığa gidiyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum. En doğal hakkınız. Seninle görüşeceğiz. Kadir. En doğal hakkınız. Teşekkürler. Rica ederiz. Evet Safiye Hanım, bütün gerçekler ortaya çıktı. Sizden eski eşiniz muhtemelen şikayetçi olacak. Ve çok büyük ihtimalle de cinayete teşebbüsten suçlanacaksınız. Ne cinayeti aslanım ya. Adam olaydı da evine bakaydı, para getireydi, çalışaydı. Alkolik olacağına beni Cemal kurtarır bir kere. Ben kalkıyorum, gidiyorum ben. Sevgili izleyiciler, para için, pul için çıktığınız bir evlilik yolculuğunda mutlu olmayı beklemeyin. Çünkü bir erkeğin cebine aşık olursanız kalbine sadık kalamazsınız. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.